Çıkıyor muyuz? Evet, çıkıyoruz. Hadi bakalım. Yürü. Merhabalar. Bize öncelikle dediler ki çok fazla kalabalık yok, kendi aramızda yapacağız dediler. Ben inanılmaz rahattım takip kalabalığı görene kadar. Ya öncelikle şunu söyleyeyim, özgüven sahibi bir insan değilim. Hani değil böyle büyük bir kalabalığın karşısında hitap etmek bir topluluğa. Hani ortaokulda 19 Mayıs'ta şiiri sen okuyacaksın dedikleri zaman okula gitmemiş birisiyim. Fakat bu özgüvensizliğe rağmen sizin karşınızda çıkıp böyle hitap edebiliyorsam heyecanımı bastıra bastıra tek sebebi var. Video oyunlar. Video oyunlar olan tutkum. Ve karşımdaki topluluğun da video oyun severler olduğunu düşündüğüm için amatör sunucular olarak bu akşam yapabileceğimiz herhangi bir hatada affınıza sığınalım şimdiden. Ben buradan yürürüm artık. Sen oradan gazı aldın, yürürsün. Evet, bizi buraya sunucu diye çıkardılar ama ikimiz de tanıyan kaç kişi var acaba burada, çok merak ediyorum. Fena değil, güzel. Tamam, fena değil, güzel. Düşündüğümden iyi, düşündüğümden iyi. Güzel, tamam, okeydir. Kesinlikle. Buyurunuz efendim. Başlayalım. Biz buradan okumaya başlayacağız yavaş yavaş. Cue kartlarımızı okuyarak size bu sunumu gerçekleştirmeye çalışacağız. Evet, tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Bir senelik bir aradan sonra yeniden Türkiye'nin video oyun ödülleri Kristal Pixel'e hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 2024'te Kristal Pixel'in 71 adaylıkla rekor kırdığı bir organizasyona imza atıyoruz ki bence girişte gördüğünüz maşallah harbiden ülkemiz boş durmamış. Baya fazla oyun var. Bu kadar fazla oyunun olmasının sebebi tabii ki geçen sene yaşanan deprem felaketinden dolayı Kristal Pixel geçen sene yapılamamıştı. O yüzden sadece son bir yılın oyunlarını değil, Kristal Pixel 2022'den beri çıkış yapmış oyunları kutlamak için de buradayız. Ve iyi ki o 71 oyunun arasından seçim yapmak zorunda kalan biz değildik. Çünkü Türkiye'de oyunlar için inanılmaz bir dönem, inanılmaz bir dönüşüm yaşıyoruz. Üstelik sadece çıkan oyunlar değil, gelecek oyunlar da harika görünüyor. Sırf bu yüzden bu sene Kristal Pixel'de sadece ödül kazananlar değil, aynı zamanda Kristal Pixel seçkisi adı altında henüz çıkmamış oyunları da izleyeceğiz bu akşam. Üstelik daha önce hiç görmediğiniz sürprizlerimiz de var. Kısacası bu akşam adaylıklar ve seçkimizle ülkemizde üretilmiş birbirinden güzel 36 tane oyunla karşınızdayız. Biliyoruz hepiniz merak ediyorsunuz sonuçları, kazananları vesaire. O yüzden çok fazla bekletmeden sizi hemen ilk kategorimizden ödüllerimizi dağıtmaya başlayalım. Bir oyunun kalbi tasarımıdır. Grafikler, müzikler, bunlar güzel şeyler ama tasarım her şeydir. Kime anlatıyoruz tabii burada. Sesten, grafikten ve bazen hikayesinden bile önce sadece oyun tasarımı vardır. Ve bir oyun fikri ilk tasarım kıvılcımı ile can bulur, kalp atışlarını duyurmaya başlar. Bu yüzden Kristal Pixel'leri başlatmak için daha iyi bir kategori olamazdı. İşte yaratıcı mekanikleriyle her biri kendi türünün hakkını sonuna kadar veren en iyi oyun tasarımı adayları. Ispail Studios'dan Ingression. Stratera Games'ten Cardboard Town. TBK Games'ten Spacebound 2. Core Engage'den New Cycle. Son olarak bir de Few Games'den Anomaly Agent. Evet, yılın en iyi oyun tasarımı ödülünü takdim etmek üzere son Kristal Pixel'de aldığı ödüllerini izleyebilmek için evine kat çıkmak zorunda kalan Serkan Özay'ı davet ediyoruz. Serkan abicim hoş geldin. Hoş geldin. Prensip olarak tabii bunu aldıktan sonra geri kaçmam gerekiyordu ama neyse, seneye hesaplaşırız. Evet, en iyi oyun tasarımı Cardboard Town, Stratera Games. Şu ana kadarki tüm destekleriniz için teşekkür ederiz. Ben şu an biraz heyecanlıyım galiba. Ve hepimiz öyleyiz aslında. Genel olarak
çok eğlenceli bir süreçti Cardboard Town'u geliştirmek ve birçok şeyini yapmak. Developer'ımız ve müzisyen olarak buradayız şu anda. Ama ekibimiz bizi izliyor ve hepsinin selamları var. Aslında aklıma hiçbir şey gelmiyor biliyor musunuz? hadi. Arkadaşlar Dora'dan bir mesaj var. Dora dedi ki şu ana kadar kendisini destekleyen herkese çok teşekkür ediyor ve desteklerin devamını bekliyor. Daha iyi ürünler çıkartmak için, daha iyi oyunlar yapmak için çalışmaya devam edeceğiz hep birlikte. Çok iyi bir ekibimiz var. Ve de bu ödülün şerefine yeni oyunumuz Neo Duel'ın demosunu bu hafta sonu açıyoruz herkese. Oynayın, wishlistleyin. Umarım en az bu kadar güzel bir oyun yapabiliriz. Teşekkürler. Ayrıca eğer 2 tane oyunumuzu test etmek istiyorsanız bizi bulabilirsiniz. Kodlarımız var yanımızda. Teşekkürler. Tebrikler arkadaşlar. Tekrar. Evet efendim, ben hemen sunuma böyle hızlıca devam etmeden önce kısaca bir şey soracağım. Oynadığın ilk oyunu hatırlıyor musun? Kesin olarak değil ama hatırladığım ilk oyun... Hayal meyal de olsa. Ya NES'teki Flintstones'du galiba. Flintstones, taş devri. Benim hanım da bu aralar başımın etini yiyor. Bana bir yerden onun kartuşunu bul, taş devri oynamak istiyorum diyor. Kısmetse oynayacağız. Benim de ilk, tabii burada böyle birazcık küçük gözüküyorum ama benim yaşımda bayağı var. 40'a yaklaştım. Ve düşünüyorum ilk bana gelen oyun konsolu Atari 2600'ün çakmasıydı. Kara kutu diye geçiyordu. Şimdi o zamanlar 2-3 tane pikselin bir araya getirip bozuk bir robottan çıkan ses çıkarırcasına oyun sunumunun gerçekleştiği noktadan, hatta bilenler vardır belki, şimdi söyleyince hatırlayacaksın. Star Wars'un bir oyunu var. Öyle bir gözüküyor ki oyun kuşla deveyi vuruyormuşsun Evet, gibi. evet. Empire Strikes Back'in oyunu. Evet, normalde. evet. Yani o günden bugüne oyunların değişimi inanılmaz seviyede. Böyle bir küçük muhabbet açmaya çalıştım. Çok başarılı olamadığını düşünüp Çok devam yürümedi ediyorum. ama olur yani. Daha Devam devamını edelim getiririz, devamını bence. getiririz. Devam edelim. Efendim, Cardboard Town mukavvadan evleri ve akılcı kart mekanikleriyle cidden gönlümüzde taht kurdu. Umarız Serkan da gaza gelip evine katı mukavvadan çıkmamıştır. Tören boyu ödüllerimizin yanı sıra Kristal Piksel seçkisindeki tüm oyunlarımızın fragmanlarını da izleyeceğiz. Ardından da büyük ödülümüz yılın oyunu adaylarını tek tek yakından bakacağız. Serkan Özay, selamlar Serkan abi. Bugün sadece ilk ödülümüzü takdim etmek için burada değil. Aynı zamanda geçen Kristal Piksel'lerde ödülleri süpüren Mayhem Brawls'ın devam oyunu da Kristal Piksel seçkimizin en değerli parçalarından biri. Üstelik bize bir de sürpriz yaptılar ve gece gündüz çalışarak oyunlarının yeni fragmanını törenimize yetiştirdiler. Karşınızda Dünya Premieri ilk defa gösteriliyor efendim. Kristal Piksel'de Mayhem Brawler 2 Best of Both Worlds. Çok güzel görünüyor bu arada gerçekten. Ki ben bunu GIS'te deneme fırsatı bulmuştum. Elinize sağlık Serkan abi, gerçekten çok güzel görünüyor. Şimdi birazcık burada dramatik gireceğim. Evet. Oynayanlar bilir. Uzay simülasyonlarını genellikle koyu bir yalnızlık hissiyle oynarız. Peki ya uzay simülasyonu geliştirmek? O da yalnız hissettiriyor mudur? Hele de tüm oyunu tek başınıza geliştiriyorsanız. Spaceborne 2'nin arkasındaki stüdyo DB2 Games işte böyle tek kişilik bir dev kadro örneği.
İzmirli geliştiricimiz Burak Tabak o koca galaksiyi tek başımıza keşfederken aklımızdan geçen yüzlerce düşüncenin yanına tek başına bu oyunu nasıl yaptın Burak sorusunu da eklemeyi başarıyor. Karşınızda DB2 Games'den Spaceborne 2. Bir yapıya Burak Tabak Bey'den özür dilemek istiyorum. Biraz önce çünkü ilk kez isimleri sayarken Spacebound 2 dedim. Spaceborne. Spaceborne. Özürümüzü diliyoruz efendim. Ya başlangıçta söyledim. Arada sıkıntılar olabilir Aynen. dedik efendim. Anlatılara geçeceğiz. En iyi hikaye en iyi anlatı kategorisine geçeceğiz ama öncesinde anlatısıyla aklında yer etmiş bir oyun söyleyeyim mi? Tonla. Bir tane. Undertale. Undertale. Evet. Senin Bence- için özel olan şey nedir Undertale? Ben biliyorum da maksat muhabbet olsun. Hemen Abi böyle o okuyup 20 dakika, geçmeyelim. o diye. 20 dakika sürer. Onu burada anlatmaya kalkışırsam. Yani o yüzden insanları hani burada sıkmayalım. Peki. Kendilerine ait olmayan bir oyunla. Ama en azından bir indie geliştiriciden yine tek kişinin geliştirdiği bir oyun olduğundan dolayı da bir özel bir yeri var diye düşünüyorum kitlenin içerisinde de. Peki sen bana bir şey sormadığın için direkt oku. Aynen sen direkt geç abi. Sırada en iyi anlatı kategorimiz var. Anlatı sadece iyi bir hikaye yazmakla bitmiyor. O hikayeyi oyuncuya yaşatmak için ne kadar yaratıcı yollar bulduğunuz da bir o kadar önemli. En güzel hikayeleri bize en güzel anlatan adaylarımıza bakalım şimdi. Karşınızda en iyi anlatı adaylarımız. Cultic Games'ten Cats and the Other Lives. Digital Fossil'den First Date Late to Date. Batman Games Studio'dan Omniscient'da. Stratera Games'den Havsala Into the Soul Palace. Pew Pew Games'ten Anomaly Agent. Kazananı açıklamak için İstanbul Teknik Üniversitesi'nden sevgili hocamız Kutay Tinç'i sahneye çağırıyoruz. Merhabalar herkese. Anlatı kolay bir iş değil. Anlatıyı seçmek de çok zor. Jüri bayağı zorlandı hani hangi ekibe bu ödül verilmeli derken. Hatta bakarsanız şu an jüri koltuklarının çoğu boş. Bayağı arbede çıktı. Bir kısmı gelemedi. Belki seneye de gelemezler bilmiyorum. Neyse. Çok uzatmayalım. Bu senenin kazananı. En iyi anlatı. Celtic Games. Cats and Other Lives. Normal. Ekibim ve kendim adıma çok teşekkür ederim bu ödül için. Sevgiler. Tebrikler. Evet, hayattaki en büyük yeteneğim kavga eden kedi sesi çıkartmak. Samimi söylüyorum ama burada yapmayacağım tabii ki. Yapma. Neyse. Yapma. Mikrofondan Peki. iyi çıkmaz abi o ses. Kesinlikle. Özelde gösterir sonra Peki. merak ediyorsanız. Kedili oyunlar sektörün ödül mıknatısı. Aynı zamanda internetin herhalde herkesin aynı noktada buluştuğu tek canlı varlık diyebiliriz herhalde. Olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kedilere olan düşkünlüğümüzü kimse sorgulamasın. Konu hazır en iyi anlatıdayken isterseniz Kristal Piksel seçkisinde anlatısı ve görselliği ile öne çıkan özel bir oyuna göz atalım. Karşınızda sadece Türkiye'de değil bütün dünyada heyecanla beklenen oyunlarımızdan biri
sıradan bir kadının gizemli geçmişine daldığımız Leyla. Okay, I have a problem with small talk. I decided to go on a journey in my mind to put things into perspective. Let's take a peek to have an idea on what it's going to be like. Normally, I'd dig a hole in me and then fall into it, but this time I decided that instead of falling in, I would willingly go in. This will be a lot of me talking and keen observations, beautiful sights, entangled memories, metaphorical narratives, childhood traumas. Whew, there are going to be some savage moments here, and sarcastic comments. It looks nice and inviting with uncanny subnotes. Yeah, I guess that's me. Before finishing the preview, I'd like to take a quick look back to my 20s, just to remember how eye-catching I was. Wait, what? Okay, that's enough. The rest is spoilers. İlginç, evet. Yine bir adayımızı tanıtacağız, evet. Gene dramatik gidiyoruz. İstanbul 2025 gibi gelse de hayır. Newcycle çok daha uzak bir geleceğin, çok daha distopik bir şehrin hikayesi. Şehir kurma oyunlarıyla distopya temasını ustaca birleştiren Core Engage ekibi, insanlığın gitmekte olduğu yolun sonuna attı bizi. Ve biz o gün bugündür kendi dertlerimizi unuttuk, Newcycle'da halkımızı mutlu etmeye çalışıyoruz. Çıktığı günden beri çok oynanan, çok konuşulan, çok heyecan uyandıran Newcycle tabii ki bizim de gündemimizdeydi ve yılın oyunu adaylarından biri olarak Crystal Pixel'deki yerini aldı. Karşınızda Core Engage'den Newcycle. Peki sana şunu sorayım o zaman. Burada bu kadar oyun geliştiricisi, yetenekli insan bir aradayken. İmkanın olsa hangi türde bir oyun yapmak isterdin? Ne tarzda bir oyun yapmak isterdin? Tutkum olan oyunu mu para kazandıracak o oyunu mu? Tutkun olan oyunu. Burada tutkulu insanlar bir arada bulunuyoruz. Tutkum olan oyun olsaydı muhtemelen çok büyük ihtimalle açık dünya RPG bir şey yapardım diye tahmin ediyorum. Açık dünya. Açık dünya RPG yapardım Ha, ama öyle bir açık dünya değil öyle. Ubisoft açık dünyasından bahsetmiyorum burada. Kastettiğim şey öyle bir şey değil yani. Daha dolu dolu harbiden doluluğunu hissedeceğin türde bir şey yapmak isterdim. Peki sen bana sormuyorsun ama ben kendi kendime... Evet ben de madem hani soruyu soruyorsan bir cevabı senin de Tabii bir ya. asıl anlatmak istediğin bir şey olması lazım ki o yüzden soruyorum. Evet yani ben de immersive sim yapmak isterdim. Yakın zamanda biliyorsun Arkane Studios kapandı. Prey'in geliştiricisi. Evet. Aslında Lion ikinci mıydı Prey. diğeri miydi? Hangisiydi kapandı? Arkane Austin'di. Arkane Austin. System Shock'a benzer bir oyun yapmak isterdim deyip buradan konuyu bir sonraki ödül kategorimize verelim. Sıradaki ödül kategorimiz en iyi görsel sanat. Ama görsellikten bahsederken bence bu sene ilk defa özel olarak tasarlanan Crystal Pixel ödülünün kendisinden de bahsetmemiz lazım. Evet, Crystal Pixel ödülleri bu sene gerçekten özeller. Ödüllerimiz cam sanatı konusunda Avrupa'nın en önde gelen kurumlarından Cam Ocağı Vakfı tarafından tasarlandı ve ustalarının el işçiliğiyle üretildi. Gelin şimdi bir kum tanesinden buraya gelene kadar Crystal Pixel'in geçirdiği serüveni izleyelim.
verdiği gibi onlar da Kristal Piksel'i ete kemiğe bürüdüler. Şimdi asıl sanat eserlerimize, bu sene görsel tasarımlarıyla bize hayran bırakan oyunlarımıza bakalım. İşte karşınızda en iyi görsel sanat adayları. Metasphere Games'den Nine Realms, BBK Games'ten Spaceborne 2, Strategia Games'den Havsala Into the Soul Palace Singing Giant'tan Contain. ve Core Engage'den New Cycle. Evet, şimdi en iyi görsel sanat ödülünü vermek üzere etkinliğimizin yönetmeni ve prodüksiyon direktörü, aynı zamanda sponsorumuz V24 Agency'nin kurucu ortağı Harutyun Arto Davulciyan'ı sahneye davet ediyoruz. Burada olmak gerçekten çok heyecan verici. En iyi görsel sanat, Stratera Games'ten Havsala. Oyunumuzun görsellerini ağırlıklı olarak Osman Batuhan Koçak çizdi. Muhammed Dikmen'in ve Azize Güneş'in de payı var görsellerimizde. Onlar adına alıyoruz bu ödülü. Teşekkür ederiz. Özellikle bir de Dora'ya teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ben evde boş boş otururken sen bize bir oyun yapsana ya deyip bana güvenip bir anda üstüme böyle bir görev attı ve Havsala çıktı ortaya. Teşekkür ederiz. Tebrikler. Evet, Strategia'yı doğru okuyalım. İkinci ödülleri için de tebrik ediyoruz. Şimdi tekrar seçkimize dönelim ve görsel sanat konusunda gözümüze çarpan iki seçki oyununun fragmanını izleyelim. Karşınızda korkunç atmosferi ile bize saklanacak delik aratan Death Relives ve Cyberpunk Noir atmosferi ile gizemli bir maceraya çıktığımız Detective 2112. 21-12 diye mi okusaydım bilemedim ama 21-12 daha iyi. umarım kıvırmışımdır. Shit. Jesus Christ. Okay, everything is fine. Calm down, Adrian. You have to be quiet. Shit, there's no blood.
Ben şey yapacağım. Evet, Top Down RPG'lerde bir tekrar geri dönüş var galiba. Evet. Popülerleşme var en azından. Şimdi bir adayımızı tanıtacağız. Evrenin 9 krallığına birden hükmetmek istiyorsanız yapabileceğiniz en iyi şey çok çalışmak değil, çok savaşmaktır. Nine Realms'in durdurak bilmeyen hızlı ve acımasız dünyasına bunu bilerek giriyor ve tanrılarla tek tek hesaplaşıyoruz. Sürükleyici, şaşırtıcı ve Event Her Roguelike gibi zaman zaman da sinir bozucu. Metasapien Games imzalı Nine Realms yılın oyunu adaylığını sonuna kadar hak ediyor. Karşınızda Metasapien Games'ten Nine Realms. The fate of the Nine Realms revolves around the dual nature of a god and a stone that alters the fabric of time. Ah, come on. All right, let's blow some heads off. Hey, shiny boy. I don't see a modeling agency around. What are you doing here? Greetings, sir. I've been in prison here. Sultan's daughter fell in love with me, but I rejected her and... Evet, tekrar geldik. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Azıcık sen bana laf atsan da biraz da ben rahatlasam. Neyse. Yolculuğuna 2012'de ODTÜ Gate'de başlayan Crystal Pixel, Türkiye Oyun Geliştiriciler Derneği'nin kurulması ile dernek tarafından organize edilmeye başladı. Bu sene 10. yılını kutlayan TOGET, ülkemizde oyun geliştiricilerini temsil etmek ve ekosistemimizi geliştirmek için çalışmalar yürütüyor. Tüm üyeleri oyun geliştiricilerinden oluşan dernek, son 10 yılda ülkemiz oyun geliştirme sektörünün yaşadığı baş döndürücü yükselişte çok büyük pay sahibi. TOGET stüdyolarımızı bir araya getirmenin yanı sıra düzenlediği uluslararası fuar katılımları, heyetler, eğitim etkinlikleri ve buluşmalarla bugüne dek sektöre fayda sağlayan yüzlerce çalışma yaptı. Ama TOGET'in sektöre en büyük desteklerinden biri kuşkusuz kamu kurumlarıyla sektör arasında bir köprü görevi görmek. Bakanlıklar ve ajanslarla yakın çalışmalar yürüten TOGET, oyun geliştiricilerimize yönelik desteklerin hazırlanması ve korunması için kesintisiz olarak çalışıyor. Sektöre olan destekleri için TOGET üyeleri ve ekibine teşekkür ediyoruz. Evet, Eğer müzik gerçekten ruhun gıdasıysa, değerlendirme sürecinde jürimizin fazlasıyla doymuş olduğuna şüphe yok. Oyunlarımızın ses, müzik ve efektler konusunda son birkaç senede gösterdiği ilerleme gerçekten sevindirici. İşte en iyi işitsel ses alanındaki adaylarımız. Metasapien Games'ten Nine Realms, Digital Fossil'den First Date Late Today, TFU Games, Anomaly Agent, Motive'den Ojiv, Singing Giant'tan Contain. En iyi işitsel sanat ödülünü takdim etmesi için sevgili jüri üyemiz ve iletişim sponsorumuz Paysail'in oyun operasyonu yöneticisi Abdullah Gökçe'yi sahneye davet ediyoruz. Evet, gel abi. Gel. Gel abi. Kuvvet çok konuşmamıza müsaade etmedi. Merhaba diyorum sadece. En iyi işitsel sanat, FFU Games Anomaly Agent. Hepinize iyi akşamlar. Oyunun ses ve müziklerinden sorumlu Blockbeak'e minnettarlıklarımı sunmak istiyorum. Bu oyun onlar olmasa bu kalitede çıkmazdı. Hepinize teşekkür ediyorum.
Aynı zamanda hem Enis hem Furkan hem de Few Games'in diğer çalışanlarının müthiş bir emeğiyle ortaya çıkan bu oyunu gösterdiğiniz için, tevazu ve destek için de çok teşekkür ediyoruz. Evet. Fotoğraflar çekilsin. Sen Evet, Anomaly Agent'ın soundtrack'ini Spotify'da da bulabilirsiniz. Harbiden bizim de dinlediğimiz müziklerden bir tanesi. Oyunun kesinlikle en güçlü yönlerinden biriydi. En çok beğendiğim yönlerinden de biriydi. Ali Barutçuoğlu'nun oyun müzikleri bundan sonra sık sık karşımıza çıkacak kuşkusuz. Sırada rengarenk iki seçkin oyunumuz var. Uzak bir gelecekte başka galaksilerde geçen ilk oyunumuz bir koloni kurma simülasyonu olan Stellar Settlers. İkinci oyunumuzsa arkadaşlarınızla aksiyona doyacağınız, temposu bir saniye olsun düşmeyen heyecan verici Warden's Will. Evet, yeni bir aday tanıtıyoruz yine. Çok oyunculu taktik FPS. Herhalde bir geliştirici için en riskli, girişmesi en çok cesaret isteyen oyun türlerinden biri. Ama artık Türkiye'de de birinin bu iş için kolları sıvaması gerekiyordu ve o stüdyo Singing Giant oldu. Contain grafik kalitesinin yanı sıra sunduğu çeşitlilik ve eğlenceyle kendi liginin özgün bir örneği olmayı başardı. Böylece yılın en iyileri içinde adaylığını bilek gücüyle aldı. Karşınızda Singing Giant'dan Contain. Farklı türlerde farklı yeniliklerle anılan bunca oyunumuz varken yenilikleri ödüllendirmemek olmazdı. Karşınızda yenilikçi oyun fikri adayları. Espaya Studios'dan Ingression.
Remove'dan Pile Up. Velikor Games'den Together in Between. Efendim Hogo Games'ten Rockstar Life Simulator. Ve son olarak Strategy Games'den Cardboard Town. Yenilikçi oyun fikri ödülünün kazanını açıklamak için sahneye Kristal Piksel sanat yönetmeni Aren Arda Kaya'yı çağırıyoruz. Herkese iyi akşamlar. Yenilikçi oyun fikri kazananı Remove'dan Pile Up. Pek hazırlıklı gelmemiştik. Yine de işte ekipten bu oyunun buraya gelmesine sebep olan, bu konuya vesile olan ekip arkadaşlarımıza, burada olmayan Mustafa Kılıç'a, Ali Egezapçı'ya teşekkür ediyorum. Onlar olmadan burada olamazdık. Ayrıca işte oyunun gelişmesine farklı sebeplerde destek olan Alperen Güner'e ve Sami Vartokgöz'e buradan teşekkür ederim. Bu kadar. Selamlar. Ben bir şey rica edecektim sizden. Enfes bir iş çıkarmışsınız. Bunun metrobüs versiyonunu istiyorum. İnsanların üst üste bindiği. Türkiye'den artık ala. Tebrikler, teşekkürler. İğrenç espriyle. Evet, Remove'u hem yenilikçi oyun fikirleri için hem de İstanbul'un nasıl olup da böylesine karman çorman geliştiğini bu kadar iyi anlattıkları için de ayrıca tebrik ederiz. Evet, sıradaki seçki oyunlarımızdan ilki 2. Dünya Savaşı temasını kart oyunu türüyle birleştiren ve birbirinden güzel kart tasarımlarıyla dikkat çeken Storm Warfare. Diğeri ise önce tekno müzikleriyle havaya sokup sonra her power-up'ında tempoyu daha da yükselten Sodaman sanıyorum. Evet, buyurun. From the branches of Normandy to the depths of the Pacific to the fiery tank battles at Kursk, Storm Warfare is a free-to-play trading card game that transports you to the epic front lines of World War II. Get ready to step into the battlefields where legends were made. Defeat the enemy commander and carve your name into the annals of history. You begin the game by choosing a faction that fought tooth and nail in World War II. Each has its own strengths and playstyle and trade. Experience a fully on-chain system where every in-game item exists as an NFT, and the fate of history lies in your hands. Join the battle now.
Efendim video oyunlarla alakalı yazıp çizmeye başlamadan önce benim mesleğim veterinerlikti. İlginç bir geçiş oldu. Bir tutkuya zıplama yaptım diyebilirim. Veterinerlik de tutkundu ama video oyunlarla daha fazla ilgiliydim. Niye bundan bahsediyorum? Sıradaki konu aslında bayağı bir benim eski mesleğimle de ilgili. İyi bir hikaye, içinde kedi yoksa yine de iyi bir hikaye midir? Celtic Games bu soruya o kadar etkileyici, o kadar sıcak bir yanıt verdi ki artık hepimiz biliyoruz. Cats and Other Lives iz bırakan bir oyun ama sadece merak uyandıran hikayesi, etkileyici görsel dili, çözülmeyi bekleyen gizemleriyle sadece biz oyuncular için değil, sokaktaki canlılar için de iz bırakan bir oyun. Çünkü Celtic Games gelirini sokak hayvanlarıyla paylaşarak bu deneyimi daha da özel bir hale getirmeyi başardı. O halde Aspen, sahne senin. Evet. Buyurunuz efendim. Neye bakıyorsunuz orada? Buyurunuz. Geliyorum dur. Kafam kaldı. Lütfen. Kedi görünce kilitleniyorsun. Ne öyle işte memleket meselesi falan. Oyun sektörümüz son 5 senede 500'den fazla yeni stüdyonun doğuşuna şahitlik etti. Bunların kimisi çok başarılı oldu, kimisi ise halen o başarıyı yakalamak için canla başla çalışıyor. Aday stüdyolarımız içinde de yeni ama şimdiden kendine hayran bırakan stüdyolarımız var. Şimdi bunlar içinden jürimize göre geleceğe en parlak görünen stüdyoyu açıklamak için organizasyonumuzun direktörü ve sponsorumuz Seti Medya'nın kurucu ortağı Tuğbek Ölek'i sahneye davet ediyoruz efendim. Bu akşam burada bizimle olduğunuz için hepinize teşekkür ederiz. Ben organizasyonun da direktörü olduğum için içinde ne yazdığını biliyorum. Remup'u tekrar çağırıyorum. Lise öğrencisi olarak başladık. Bunun da en büyük destekçilerimizden bir tanesi de bu yolda ailelerimiz ve bizi destekleyen dostlarımız oldu. Onların sayesinde yaklaşık 2 yıl içerisinde bu oyunu geliştirebildik ve yayınlayabildik. Bunun için de bu oyunu bize layık gören herkese teşekkür ederiz. Bundan sonra da elimizden geldiğince güzel oyunlar yapmaya devam edeceğiz. Bir saniye, hemen geçmeden önce dedik ki gelecek vadeden stüdyo. Sen de kısa süre önce yeni bir geleceğe yelken açtın. Bence bir dostu tebrik edelim çünkü kısa süre önce dünya evine girdi. Evlendi mi diyoruz bunu? Evlendim yani. Dünya evine yapmaya girdi. gerek yok. Teşekkür ediyorum. Tebrik ediyoruz. O yüzden bence bunun da bir ödülü olması lazım. Cesaret isteyen bir şey çünkü. Yeni bir macera, yeni bir yolculuk. O zaman Dost Bey'e de bir ödülünü verelim. Evet. Ben de konuşma yapayım mı? Ben yaptırdım bunu. Çok teşekkür ediyorum vesaire. Hani tabii yani bence bir konuşma yap. Nasıl bir duygu? Çok güzel. Bir oyuncunun
evlenmesi nasıl bir duygu? Bütün cümleyi Ana toparlayın. karnına geri dönmek gibi. Hani en huzurlu hissettiğin yere geri dönmek gibi Güzel. aslında. Gerçekten. Artık ne diyelim? Eşinle birlikte bol co-op oyunlu akşamlar mı diyelim? Evet, Sohbetler mi diyelim? kesinlikle. Evet, Çok teşekkür buradan ediyorum. daha da Evet. sulandırmadan konuyu Evet, devam edelim. devam edelim. Şimdi yine seçkimizden 2 oyunumuza bakma zamanı. Önce göz alabildiğine uzaylı kanı, metal ve tonla mermiye bulanmış olan Survivor of the Dawn. Hemen ardından da Age of Empires oynarken keşke şu birimlerden birini oynayabilsem diyenlerin hayalini gerçekleştiren Eyes of War. Evet, yılın en iddialı adaylarından birinden bahsedeceğiz şimdi. Daha ilk duyuru videosundan itibaren insanın parmaklarını kaşındıran oyunlar vardır. Çıksa da oynasak diye beklediğimiz oyun bu yıl Animal Agent'tı. Ve asla beklediğimize pişman etmeyen oyun da yine Animal Agent oldu. Matrak, enerjisi yüksek ve her şeyle rengarenk bu şahane oyun için Pew Pew Games ekibine teşekkür ediyoruz. Ajan 70, sendeyiz. Özür dilerim. Buyurunuz efendim. Evet, lütfen, geldim buyurunuz. efendim. Takdir edersiniz ki bunca güzel oyun arasından kazananları seçmek gerçekten zor ve riskli bir iş. Birden aklıma sosyal medya geldi de böyle. Bir şey seçiyorsun, seviyorsun, üstüne çullanıyorlar vesaire. Bu görevi üstlenen değerli jüri üyelerimize çok teşekkür ederiz. Uzun oyun seansları ve geceler boyu süren tartışmalarla adaylarımızı ve kazananlarımızı bizim için belirlediler. Zor iş. Elbette jürimiz bu değerlendirmeleri yaparken onlara verilen değerlendirme kriterlerine sonuna kadar uymak zorundaydı. Ama bir kategoride onları serbest bıraktık ve gönüllerinden geçen oyunu ödüllendirmelerine izin verdik. Şimdi jüri özel ödülünü takdim için sahneye jüri başkanımız Emek Kepenek'i davet ediyoruz.
Gerçekten çok keyifli ama yorucu bir süreç oldu. Gerçekten böyle döndük dolaştık ne yapsak etsek ama jüri gerçekten güzel çalıştı, çok çalıştı ve çok keyif aldı. Seneye jüride yer almak isterseniz bize başvurun. Gerçekten çok keyifli oluyor. Yeni fikirleri, yeni gençleri tanıyor olmak. DBK Games, Spaceborne 2. İyi akşamlar. Bu değerli ödül için jüri üyelerine ve bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürler. Spaceborne yapması uzun süren bir oyundu. Zorlu bir süreçti. Bu süreçte beni hiç yalnız bırakmayan, her zaman destek olan eşime ve kızım Nehir'e buradan selam söylüyorum. Teşekkür ederim. Evet. Sırada hem sanat tasarımı hem de eğlenceli mekanikleriyle öne çıkan iki oyun var. Temasını plastik askerlerle kurmuş kule savunma oyunu Toyshire ve şirin piksel art grafiklerin ardında, sen de bak, tam teşekküllü bir yaşam simülatörü saklayan To Pixelia. Once upon a time in Lansingly lived a kid named Kevin. His father bought him new soldier toys. Awesome! For old toys, there ain't more joys. Oh, Kevin, won't you see their worth? They've been with you since your day of birth. Now they gather dust and mirrors forgotten. In the garage, they sleep in the dark. They rallied for final stand. Old toys versus new shiny toys. Kevin watched his toys come alive. In this epic war, only one side wins. Welcome to Pixelia, where you can live your life the way you see fit. Shape your Pixelian's life with many interesting activities, such as reading a book, cooking, or painting. There are many job opportunities for you to explore, from waiting tables to playing on a basketball team or getting your hands dirty in the kitchen. If none of this is for you, strut your way to stardom under the spotlights, or strum your sweet guitar songs on the street. Who knows? Maybe by some luck, you can find your future bandmates and together you may rock the stage. You have complete control over how your Pixelian will look and how you want to decorate your space. With a variety of flooring, wallpaper, and furniture. Live life on the wild side by robbing banks, lockpicking, and hacking. Take your car or bike out for a spin around the block. But beware of going to jail. Get a touch-up at the barbershop. Record your music to make an album with your fellow bandmates. Buy new clothes, or even a vehicle. Pixelia's thriving nightlife features a club where you can dance your troubles away and enjoy the night. Evolve your skills on the computer or in the classroom. Box your way to the top and knock your opponents out. Plant and grow your crops. Enjoy fishing and a gathering at a lakeside with your friends. Or if you are ambitious enough,
Become the president of Pixelia. The choice is yours. Bazı oyunlar vardır, gerçek hayattaki problemlerimizden kaçmak için beyin fonksiyonlarımızı kapatır ve öyle oynarız. Bazı oyunlar mı? Hepsinde. Neyse, ama bir de Havsala gibi oyunlar var. Hani her bulmacadan sonra ısınan beynimizi soğutmak için gerçek hayatın basit dertlerini konuştuğumuz. Yaratıcı bulmacalar, gerçek tarih ve kişilerle kesişen öğretici bir hikaye. Nefis el çizimi grafikler ve her yönüyle zarif bir deneyim. Bulmaca türünün bu özgün örneği için Stratera Games'i kutluyoruz. Ayrıca sıkıştırmak gibi olmasın ama Havsala 2 için de beklemedeyiz. Have you ever seen a crow funeral? That was easy. Such a beautiful night. Evet, geldik son 4 kategorimize. En iyi mobil, konsol, PC oyunlarımız ve tabii ki ardından da yılın oyunu. Bu etkinlikte adı geçen tüm oyunlarımız Türkiye oyun sektörünün vitrinini oluşturuyorlar. Bizler de oyunlarımızın bu değerinin farkındayız. O yüzden sadece bir gece için onurlandırmalarıyla yetinmedik ve yıl boyunca bir arada olabilecekleri ve yıl boyunca desteklenecekleri bir program oluşturduk. Games from Türkiye isimli programı yöneten ekip aynı zamanda Crystal Pixel'in organizasyonunu üstlenen komiteyi oluşturuyor. Kendilerine emekleri için teşekkürlerimizi iletiyoruz. Buyurun sahneye çıkın. Evet. Evet. Şimdi mobil oyun ödülüne geçiyoruz. Aynen. Önceki Crystal Pixel'lerle kıyaslanınca bu sene mobil oyun başvurularımız oldukça azaldı. Geliştiricilerimizin mobilden PC'ye geçişi hızla devam ediyor. Ama bu elbette halen en çok paranın mobilde olduğu gerçeğini değiştirmiyor. İşte bu yılın en iyi mobil oyun adayları. Jib Games'den Polity, Bly Games'ten Goka Street, Mind Labor'dan Lovux, yine Mind Labor'dan Quadrata, Redex Games'den Car for Sale Simulator 2023. Evet, sıradaki ödülümüz en iyi mobil oyunu açıklamak üzere Startgate'in CEO'su Sayın Mustafa Cihat Durmuş'u sahneye davet ediyoruz. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. En iyi mobil oyun Mind Labor Stüdyosu'nun Quadrata. Öncelikle buradan aileme, arkadaşlarıma, Jam turnesine, oyunları seviyoruz Facebook grubuna, şu anda bizi canlı yayında izleyen Baş 666'ya ve adını sayamadığım herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca şu anda 3. oyunumuzu da geliştiriyoruz. Steam'den istek listesine ekleyebilirsiniz. Adı Pyth. Gelişmelerden haberdar olmak için de sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Ayrıca ben de aileme buradan çok teşekkür ediyorum ve topluluğumuza katılıp oyunların yapım sürecinde bizimle birlikte gelen, feedback veren herkese de ayrı teşekkür ediyorum.
Evet efendim. Rivayet olur ki jürimiz değerlendirme sırasında Goka'dan çok gol yemiş. Ben öyle duydum. Doğru mu gidiyoruz? Kusura bakmayın. Gerçek zamanlı stratejiler bitiyor diyenlere inat, strateji türünün köklerine döndüren Mass Conflict Ignition seçkimizin sıradaki oyunu. Onun hemen ardından da gerek görsel dili gerek de akıcı oynanışıyla beğenilen Science Battle Eternal. Evet, bir aday tanıtımı daha. Vikingler, miğferlerinin boynuzlu olmadığını öğrendiğimizden beri kendilerine olan ilgimiz biraz azaldı, doğrudur. Ama tabii arada akrabalık var, el mecbur seviyoruz. Zorlu doğa koşulları içinde kendilerine hayat kurmaya çalışan Viking köylerini yönettiğimiz Land of the Vikings bu yılın iddialı koloni kurma oyunlarından. Aynı zamanda Lab Games ekibinin bundan sonra başarabileceklerine dair işaret niteliğinde bir kuzey ışığı. The land here can sustain us. We're counting on you to lead us wisely. We must prepare and fill our storage to push through the harsh winter and survive the wrath of the gods. Venturing forth to find more riches. Only the strongest will survive. This is Land of the Vikings. Şimdi de oyun kampanyalarıyla oyuncuların güvendiği ve tercih ettiği ödeme yöntemi olan iletişim sponsorumuz Paysel'den bir mesajımız var. Karşınızda Paysel PUBG Kart. En iyi konsol oyunu kategorimizde sadece 3 adayımız var. Belli ki geliştiricilerimizin kendini geliştirmesi gereken bir platform konsollar. Yani platform, yani konsola oyun çıkarmak ayrı bir meziyet. Ayrı bir meziyet tabii canım. Kolay bir iş olmadığını biliyoruz ve çok da masraflı olduğunu biliyoruz. Başarılı olmadan alınabilir bir risk mi? Evet. Zaten yani önce bir PC'ye çıkarıp
çok küçük bütçelerle geliştiriliyor Türkiye dünyanın geri kalanına bakıldığında. O yüzden- Konsol sahibi firmaların çıkardığı zorluklar, yayıncı Tabii problemleri. canım, ben kızamıyorum o yüzden. Ben o kadar kızamıyorum açıkçası. İlk başta PC'ye çıkarmak mantıklı ama biz şimdi gelelim en iyi konsol oyun adaylarımıza bakalım. Evet, PvP Games'ten Anomaly Agent. Celtic Games'den Cats and Other Lives. Aslan Games Studio'dan Pawn of Death. Ve kazananı açıklamak için jüri üyemiz ve iletişim sponsorumuz Paysel Oyun Operasyonları Yöneticisi Nurullah Kars'ı sahneye davet ediyoruz. Herkese merhaba. Kazanan Anomaly Agent. Selamlar tekrardan. Bir oyun yapmak çok zor bir şey. Bir ekip olarak ilk kez oyun yapmak daha da zor bir şey. Ve biz bu süreçte aynı anda PC ile beraber konsola çıkmak gibi bir işe kalkıştık. Çok stresliydi ama iyi ki çıkmışız diyorum. Anomaly Agent'ın konsol versiyonunu yapmakta bize yardımcı olan Nice Games'e de sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bugün aramızda değiller ama onlar da çok güzel bir iş çıkarttılar. Geldik en heyecanlı kategorilerimizden birine. Bu sene adaylarımızın çok büyük çoğunluğu PC platformunda daha iddialı olan oyunlar. Böyle olunca yılın PC oyunu kategorisindeki mücadele diğer tüm kategorilerden daha kıran kıranaydı. İşte en iyi PC oyunu adayları. Evet, Core Engage'den New Cycle. PvP Games'den Anomaly Agent. BBK Games'ten Spaceborne 2. Metasapien Games'den Nine Realms. Ve son olarak Stratera Games'ten Havsala. En iyi PC oyununu açıklamak için sahneye iletişim sponsorumuz Paysel İş Ortaklıkları Müdürü Emre Sueren'i çağırıyoruz. Herkese iyi akşamlar, herkes hoş geldi. Biraz önce ödülün nasıl yapıldığını gördünüz. Hem ödülü elinizde tutmak hem de zarfı açmak gerçekten büyük bir sorumluluk istiyor. En iyi PC oyunu New Cycle Core Engage. Öncelikle iyi akşamlar. Ödül için tek tek teşekkür edeceğimiz çok isim var ama ekibimize ve bu organizasyona ayrı ayrı teşekkür etmek isteriz. Buradan bayağı heyecanlı bir ortam. Ürünlere de baktığımızda, buradaki rekabetin aslında nasıl tatlı bir şey olduğuna baktığımızda ortak geleceğimizin çok tatlı olduğunu düşünüyorum. Tekrardan teşekkür ederim. Evet, bazen bir belediye başkanının yapabilecekleri elindeki kartlarla sınırlıdır. Kimi zaman yol yaparsınız ve yine yol yaparsınız. Sonra bir festival düzenleyip 4 turdur sadece yol yaptığınızı unutturmaya çalışırsınız. Cardboard Town o oyunlardan biri.
en büyük hayallerinizi gerçekleştirip otopark derdine harbiden son verebildiğiniz bir oyun. İmkansızı başarma hissini yaşattığı için Stratera Games'e teşekkürlerimizle karşınızda Cardboard Town. Şimdi Kristal Piksel seçkisinin son 2 fragmanına geldi sıra. Karşınızda kutu oyunu olsa da oynasak dedirten yenilikçi kule savunma oyunu Dagford Alchemist ve bir yayıncının bir gecede başına gelenleri seçimlerimizle yaşadığımız acilen eve gidip şifrelerimi değiştirmeliyim dedirten Hacked. Selam millet, naber? Hoş geldiniz. 2, 1, CS oynuyoruz arkadaşlar. Yine Anvutlar bastı chat'i, bu nedir ya? Abi şuraya 2 dakika pusuyorum, beni bir koruyun. Pinky, koptun mu? Ne oldu? Sesin çıkmıyor. Yok yok, yayındayız. Evet. Talha Bey, Hack'le ilgili ne düşünüyorsunuz? Geldim. İlginç geldi bana konsept. Çünkü hiç haberim olmayan bir oyunda. Harbiden fragman izlerken bayağı ilginç geldi yani konsept. Evet efendim, işte geldik yılın oyununa. Tören boyunca aday oyunlarımızdan kesitler gördük. Bu 9 harika oyunu sizlere tanıtmaya çalıştık. Her biri bu ödülü alabilecek kalitedeler ama bu akşam sadece biri buradan büyük kristal pikselle ayrılacak. Gelin yılın oyununa aday 9 oyunumuzu tekrar bir hatırlayalım. Metasapien'dan Nine Realms. Core Engage'den New Cycles. Haltech Games'den Cats and the Other Lives. Stratera Games'ten Halsala. Few Games'den Anomaly Agent. Yine Stratera Games'ten Cardboard Town. Singing Giant'dan Contain. BBK Games'ten Spaceborne 2. Ve son olarak da Labs Games'den Land of the Vikings. Yılın oyunu ödülünü takdim etmesi için ana sponsorumuz VL Medya'nın başkan yardımcısı ve TOGET Başkan Vekili Sayın Özgür Karayalçın'ı sahneye davet ediyoruz. Mikrofona biraz yaklaşacağım arkadaşlar. Çünkü canlı yayında ses biraz kısıkmış. Bari sesim net duyulsun. En son ben çıkmış oldum. Hemen ödülü açıklamayacağım. Sunucuların kartında da biraz konuşacak yazıyordu ama uzun konuşacak. Değil mi? O kadar uzun konuşmayacağım ama kısa konuşacağım, merak etmeyin. Bu arada ödülü hala ben de bilmiyorum kazananı. Ekibime buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Tuğbek, sana da bana olan güveninizden dolayı
Bu saate kadar benden sakladınız kazananı. Arkadaşlar ben öncelikle tabii sunucularımıza çok teşekkür ediyorum. Dost, Talha gerçekten harika bir iş çıkardınız. Tabii biz bizeyiz. Hepimizin ortak özelliği oyun oynamak, oyun geliştirmek, oyun seviyoruz. O yüzden çok rahat bir ortamda ve siz de bu rahat ortamın rahatlığını çok iyi yansıttınız. Harikaydınız. Çok teşekkürler. Hatalarımız var mı? Var. Hepimizin var. Bizlerin de var. Ekibimizin de var. Ama dediğim gibi biz olmamız çok kıymetli, çok değerli. Çok sağ olun. Bir teşekkür de tabii TOGET ekibine ve aynı zamanda organizasyon komitemize. Harikaydılar. Ellerinize sağlık. Bu daha iyisi olamazdı. İnşallah seneye daha iyisini yapacağız. Bir festival haline getireceğiz bunu. Öyle düşünüyoruz, öyle inanıyoruz. Öncesiyle, sonrasıyla daha güzel bir oyun festivali haline getirmeyi hedefliyoruz. Vizyonumuz bu. Seçkiler de harikaydı. Seneye jürinin işi çok daha zor. Onu da görüyoruz, onun da farkındayız. Ben TOGET Başkan Vekiliyim. 2014 yılında kurduk TOGET'i ve 2015 yılında Türkiye adını kullanmaya hak kazandık. Bakanlar Kurulu kararıyla. Tabii o da bizim için o günden beri bir ayrı bir gurur ve onur vesilesi diyebilirim. Çünkü Türkiye adını taşımak derneğimizin adının önünde çok kıymetli bizim için. Bir de şey eklemek istiyorum arkadaşlar. Bir diğer şapkam da VL Medya tabii kendi şirketimiz. ODTÜ Teknokent'teyiz. 150 çalışanımız var. VL Medya'da, ekibime de çok teşekkür ediyorum. Bugüne sponsor oldular. Bugünün gerçekleşmesi için çok ciddi bir katkı sundular. VL Medya'ya da çok teşekkür ediyorum. Tabii organizasyonun bir yandan da ev sahibi olarak diğer sponsorlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Paysel çok büyük katkı sundu. Çok teşekkür ediyoruz Paysel'e. Digitoy Games, onlara da çok teşekkür ediyoruz. İzmir'deki stüdyomuz. Ve aynı zamanda medya sponsorlarımıza, organizasyon sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hepiniz harikaydınız. Sizler sayesinde bu muhteşem geceyi yaşadık. Önden uyarı aldım ödül çok ağır diye. Yanıma almadım ki rahat rahat konuşayım diye. Ama Güliz bir yandan sıkıştırıyor artık açıkla diye. Acun bu işi iyi yapıyormuş. Ben hiç beceremedim arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş bekleye bekleye. Ama bu da yılın oyunu olduğu için biraz böyle şey değil mi? Evet biraz gerginlik vermek lazım. Son bir... Merak ettim bakayım. Gerçekten ilk defa görüyorum. Arkadaşlar son bir şey söylemeden önce Dost'la Talha'yı yanıma çağırıyorum. Birlikte açıklayalım, birlikte söyleyelim istiyorum. Tabii olur. Tabii ki. Yılın oyunu Core Engage'den New Cycle. Buraya daha büyük bir teşekkür eklemem lazım. Biraz önceki 30 saniyeyi de kullanabilir miyim? Tekrardan organizasyon için buradaki bugünkü efor ve çalışma sürecinde yorduğumuz arkadaşlarımız için çok teşekkür ederim. Hem katılımcılarımız adına hem de ev sahipliğiniz için. Normalde geçmişimizde çok izole ve sadece teknoloji geliştiren bir ekip olarak çalıştık. Bazı işlerimizde neredeyse Türkiye'de tek olan ekiptik. Bugün buradaki enerjiyi ve samimiyeti görmek, rasyonel bir şekilde daha çok yolumuz var dediğimiz geliştirme hikayesinde aslında gerçekten çok da yolumuz olmadığını gösteriyor. Hem bu ışığı gençlerimizden görüyoruz hem de değerli organizasyon birlikteliğinden görüyoruz. Bizi ayrı bir şekilde mutlu ettiniz. Daha bitmemiş bir oyuna bu ödülü layık gördüğünüz için ayrıca teşekkür ederim. Bizi borca soktunuz. Bunun altından kalkmamız lazım. Elimizden gelirse bir dahaki senede biz de yine taşın altına el koyan isimler olarak burada var olmak isteriz. Herkese çok teşekkür ederim. Son bir cümleyle kapatayım. Bugün burada olamayan ekip arkadaşlarım adına bunu devralmış olayım. Yine emanet olarak taşıyalım. Seneye daha genç isimler var, arada gördüğümüz çok parlak genç isimler var özellikle. Sayıların artması dileğiyle diyelim. Ekibime ve aileme son kez teşekkür etmek isterim. İyi akşamlar dilerim herkese.
Kartları artık karta bakmadan konuşacağız. Herkese Ki bu da çok uzun teşekkürler. sürmeyeceği anlamına geliyor. Evet. Muhtemelen artık kapatış vakti. Hediyelerimizi, daha doğrusu ödüllerimizi dağıttık. Hediye demek çok doğru olmaz ama benimki hediye. Bana Tamam, hediye almışlar tabii. sağ olsunlar. Benimki hediye. Ödüllerimizi dağıttık. Evet, katılan herkese bir sürü teşekkür yeni oyun ediyoruz. gördük. Ben bugün hiç haberim bile olmayan bir sürü oyun gördüm açıkçası. Tabii yani Birazcık da sektöre karşı olan inancım yükseldi diyebilirim. Yalan söyleyemeyeceğim. Yani o yüzden herkesi kazanamayan herkesi tebrik edelim. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Teşekkürler, iyi akşamlar. İyi akşamlar.